Hoş geldiniz, ben Naci Kahraman. Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyası, startup dünyası neler konuştu? Kısaca onu özetlemek istediğim bir bölüm çekeceğim. Neler var bu bölümde? 1.8 milyar dolara satın alınacağı konuşulan bir Türk oyun şirketi. 2 Türk startup yatırım aldı geçtiğimiz hafta. Onlardan bahsedeceğiz. Bu melek yatırımlar ne kadar devam edecek? Salgın süreci nasıl geçti? Onunla ilgili birkaç yorumum var. Ve son olarak da uzaya 2 insanın gönderilmesi, SpaceX'in yaptıkları ne anlama geliyor? Birkaç tane notum var onlarla ilgili. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi jingle gelsin. İlk haberim Peak Games ile ilgili. 1.8 milyar dolar değerlemeden Zynga tarafından, o da bir oyun şirketi, 1.8 milyar dolar değerlemeden Zynga tarafından satın alınacağı konuşuluyor, iddia ediliyor Webrazi'nin özel haberinde. Aslında bu bir iddia olduğu için fazla nasıl diyelim, üzerine gitmek istemiyorum. Biraz temkinli olmak istiyorum çünkü biliyoruz ki bunlar imzalanmadan, son haline gelmeden böyle kamuoyuna açıklanması bazı pazarlık sorunlarına da sebep olabilir. Ama Peak Games'i nereden biliyorsunuzdur? Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. It's becoming a little bit of a problem that you aren't using your real arms. Everybody knows you're using the fake arms so you can keep playing Toon Blast. What are you talking about? Hey, go. Leave it. Belki Toy Blast ismindeki bir oyununu biliyor olabilirsiniz. Bugüne kadar 1 milyar dolar ciro yapmış bu oyun. Eğer bu oyunu oynamadıysanız da 41 televizyon kanalında aynı anda yayınlanan reklamı belki hatırlarsınız. Hatta böyle siyah arka planda üzerinde yazılar geçen bir reklamı vardı. Evet, o şirketten bahsediyorum. Peak Games bir Türk oyun şirketi. 1.8 milyar dolar değerlemeyle satılırsa bu Türk ekosistemi için de güzel bir örnek olacak. İkinci haber, aslında 2 ve 3'ü beraber söyleyelim. Yatırım haberlerinden bahsetmek istiyorum. Nanomic isminde gıda koruyucuları yapan ama kimyasal değil doğal gıda koruyucuları yapan bir biyoteknoloji girişimi 1.8 milyon TL yatırım almış. TR Angels ismindeki melek yatırım ağının yatırımcıları ve İTÜ Arı Teknokent'ten bir biyoteknoloji girişimi olması, yani nasıl diyelim, teknoloji ağırlıklı bir girişimin yatırım alması için yatırım aldığını öğrenmek güzel bir haber olarak öne çıkıyor. Diğer yatırımsa Yolda isminde bir lojistik verimli işleri yapan bir girişim. Ne yapıyorlar? Onlar da mesela büyük tırları, kamyonlar düşünün. Bölüm bölüm, yani parsiyel farklı şirketlere hizmet sağlıyorlar. Bunları verimli bir halde yönetmeyi sağlıyor aslında. Yolda isimli bir girişim 800 bin dolar yatırım almış. O da Collective Spark'tan. Bu yatırımların böyle salgın sürecine devam etmesi güzel aslında bakarsanız gerçekten, ama biliyoruz ki bunlar aslında salgından önce görüşülmeye başlanmış. Hatta belki neredeyse anlaşma aşamasına gelmiş yatırımların yeni duyuruluyor olması. Umarım bu salgın öncesi yatırımlar bizim bu salgın sırasındaki o boşluğu böyle daha az pürüzlüğe geçireceğimiz şekilde hissettirir bize ve devam eder. Diğer yandan da bazı yatırımcıların aslında vazgeçtiğini de duyuyoruz. Bu iki yatırım özelinde söylemiyorum aslında. Bunu genel olarak söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bazı yatırımcılar bu salgın durumundaki ekonomik sebeplerden dolayı yatırım yapmaktan vazgeçiyor. O yüzden toplam yatırım tutarı bazen azalabiliyor. Ya da satış yapmakta zorlanan girişimler de biraz daha indirimli fiyattan şirketlerini değerlendirip o şekilde yatırım almak zorunda kalabiliyor. Umarım en az hasarla bu süreci atlatırız ve Türk startup teknoloji girişim dünyasını daha ileriye götürürüz diyorum. Son haber, iki gökmenin, bunu da geçen Twitter'da gördüm, yani astronot yerine gökmen mi desek gibi bir yorum vardı. Hoşuma gitti, burada dillendirmek istedim. Yani iki astronot uzaya gönderildi SpaceX tarafından. Aslında bu çok fazla duyduğunuz ve sürekli paylaşımlar yapılan bir konu olduğu için böyle değersiz gibi hissediyor olabilirsiniz aslında. Ama düşünseniz, yani bir özel şirket artık devletle yarışırcasına uzaya insan, mühimmat, araç, ham madde götürüp geri dönebiliyor. Yani belki bir servis ring ya da dolmuş gibi düşünün. Bir şey bırakıp geri geliyor, bir şey bırakıp geri gelebiliyor ve bunu bir özel şirket yapıyor.
bunun ne gibi fırsatlar doğuracağını belki hayal bile edemiyoruz. Mesela şu an Tom Cruise uzayda çekilen ilk film olmak için görüşmeler yapıyormuş. Uzayda bir film çekilecek ve geri dönecek. Turistik amaçlı bir şeyler olabilir. Yani ticari şirketlerin bu işe el atabilmesi ve bu konuda yarışabiliyor olması aslında inanılmaz fırsatlar da doğurabilir gibi görünüyor. Türkiye'de de biliyorsunuz Türk Uzay Ajansı var. Ondan da sanıyorum 2 yıl 2018'in sonlarına doğru kuruldu. Ondan da bu konularda daha aktif olmasını dileyerek programımı, bu bölümünü sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde ya da bir sonraki hafta tekrar görüşene kadar hoşça kalın.